Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz? Tabii ki Low Vice dinleyeceğiz. Low Vice'ın Holy War isimli parçasını dinleyeceğiz. Besteyi şarkının 6. üyesi ve sürekli aranjörlüğünü ya da bestesini sürekli destek veren onlara Mao yapmış. Burada önemli bir detay var. Söz yazarı. Bu şarkının 5 üyesi, yani Fami değil ama Miho olarak düşünün. 5 üyesi birden yazmış sözlerini. Genellikle sözleri biliyorsunuz tek üye yapıyor ama yazıyor. Ee, Ama bu şarkıda hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için temasını işlemek adına ortak bir çalışma yapmışlar diye düşünüyorum. Ee, Çaylar kahveler hazırsa bakalım bu şarkı bize ne hissettirecek. Gelin hep birlikte dinleyelim bakalım. Everybody raise your Aa, harika bir giriş. Harika riffler. Look at those blood clouds. It's going to rain, but people will be free. Conquer them all. Singing Wow. warrior to chase above the sea. We are the legendary, fighting against the system. There is no downtown, thousand of evil. Hush to the wake up, Satan's the fall. Singing warrior Miho pedal kullandı. majesty. We Sesi değiştirdi. Riffler harika arkadaşlar. Wow. Evet, başlıyoruz. Wow. Wow, harika bir düşüş. Tabii ki bu kısım seyirciyi anında yakalar. Parmaklara bakar mısınız ya?
bir iş izliyoruz şu an. Wow. Higher than the sun, we are one for all, forevermore. What are we for tonight? What is a beautiful one forever? I have got me on my mind, passing the past, Wow. Evet, bir Low Bites klasiği alkışlamadan mutlaka bitiremiyoruz. Alkışlamamız gerekiyor. Evet, öncelikle senfonik power metal, speed metal tarzı bir şarkı dinlediğimizi düşünüyorum. Şarkıda sadece hızlı bir metal şarkısı değil, açıkçası grubun birlik ve beraberlik mesajını teknik bir gövde gösterisiyle birleştirdiği kompozisyonu ve icrası üst düzey bir eser dinledik şu an açıkçası. Ve o yüksek tempo yaklaşık yani 170-180 civarında bir e, temposu vardı büyük ihtimal BPM'lik. Tipik power metal, gallop ritimler üzerine kuruluydu ve Miho gerçeği vardı orada. Bu 180 BPM'lik hızla bile o meşhur gallop ritmini sadece parmaklarıyla, fingerstyle dediğimiz parmaklarıyla attı. Çoğu metal basçısı biliyorsunuz bu netlik için pena kullanır. Miha'nın parmaklarıyla çalması o şarkıyı tok ve organik e, doyumu verdi bize. Videoda sahiline dikkat ettiyseniz pena yoktu ve o şekilde çaldı. Yine twin gitar armonilerimiz harikaydı. Midori ve Miyako'nun o dikkat ederseniz bir şey burada bir parantez açacağım. Midori genellikle daha agresif ve teknik legato, tapping ve Miyako daha böyle melodik, klasik müzik etkili swap picking çalıyor. Şarkının solo bölümünde de birbirleriyle atışır gibi trade-off konusunu yapıyorlar. Solo bölümü her zaman iki gitaristin teknik kapasitesini sergilediği mükemmel neoklasik gamlarla dolup taşıyor açıkçası. Bir de Miyako mesela dikkat edin daha böyle işte gülümseme, yüzünde hafif bir gülümseme, daha zarif ve melodik klasik olarak çalıyor gitarı. Ama Midori daha agresif, daha yüz ifadeleri sert ve o gitarı döver gibi çalıyor. Tapping ve whammy bar oyunlarını çok seviyor Midori, onu da biliyoruz. İkisinin arka arkaya gelmesi şarkının tansiyonunu sürekli işte diri tutuyor ve açıkçası biri ateşi yakıyor, diğeri rüzgarı estiriyor diye düşünebiliriz. Harikaydı. Haruna'mız, bizim Haruna'mız şarkı boyunca hiç kesintisiz o double bass kullanımı vardı ve Haruna nakaratlarda ve o breakdown kısımlarında özellikle tempoyu düşürmeden dinamikleri değiştirebilen çok sıkı bir davulculuk
sergiledi. Bu şarkıda da genelde de Haruna'nın performansı o dayanılabilirlik seviyesi çok yüksek ve burada da onu görmüş olduk yine. Senfonik unsurlar vardı nakarat kısımlarında ve işte o orkestrasyon dediğimiz arka planda sürekli o yaylı ve klavye sesleri vardı. Eee, Bu şarkıya daha böyle epik ve sinematik bir savaş atmosferi katıyordu özellikle. Ve introda o nakarat bölümlerinde yaylılar melodiyi destekler şekilde harika bir iş ortaya çıkardılar. Şarkı doğrudan belki heavy metali ve grubu savunmayı konuya alıyormuş gibi görünse de We Are The Metal Warriors demeleri grubun heavy metal dünyasındaki varoluş mücadelesini ve kararlılığına karşı bir beyandı belki de. Asami'yi biliyorsunuz. Vokaline diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Asami özellikle T-Stone'lardaki o belting ve o yırtıcı ama kontrollü tonu çok iyi kullanıyor sesinde. İngilizce telaffuzu muazzam derecede iyi ve vibratoları o sesteki vibratolarını şarkının derecesine göre çok net ayarlayan bir vokal. Solo sonrası tüm enstrümanlar işte bas, gitar ve davul aynı ritmik kalıbı çaldığında unison kısımlar grubun ne kadar senkronize olduğunu aslında bize ne kadar teknik seviyesinin ileride olduğunu da gösterdi açıkçası. Şarkı sözlerini dediğim gibi 5 üye beraber yazmışlar. Ve burada belki de o 5 kadının heavy metal dünyasında var olma savaşını anlatıyor olabilirler. O video sözlerindeki birliktelik vurgusu doğrudan yansımasıdır belki bu. Bir de dikkat ettiyseniz intro girişindeki dinleyici hemen yakalayan catching bir durum var ve antemik havasında epik bir gitar melodisiyle başladı. Çok güzeldi. Ve bu gitar aslında ana temayı oluşturdu. E, Dikkat ederseniz. Şarkının finali girişteki o epik melodinin görkemli bir haliyle bu klasik müzikteki temaya geri dön buralı aslında. Şarkı başladığı gibi ama daha güçlü bitti aynı melodiyle. Bu da ister istemez dinleyicide yani bizde tamamlanmışlık hissiyatı yaratıyor. Çok beğendim parçayı arkadaşlar. Sürekli tavsiye etmenizden işte listeme ekledim ve sürekli tavsiye etmenizden anlamıştım zaten çok iyi bir parça olacağını. Yine şaşırtmadı Low Bites. Bir sonraki tepki videosunda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.